Ses 1 2 3. Hadi başlayalım. Merhaba arkadaşlar, ben Ömer. Bugün sizlerle beraber yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videoda arkadaşlar aslında daha önce bahsettiğim gibi güncellemeler yaptım. O kısımları sizlere göstermek istiyorum. Hemen yine projemizi çalıştıralım buradan. Evet arkadaşlar, şu anda arayüzümüz açıldı. Bu tarafta dashboard'umda aslında henüz bir güncelleme buraya getirdim bu video. Bu videoda aslında ben mikro denetleyicilerle ilgili bazı kısımlar oluşturmuştum. Bunu yine kapatalım. Sıfır yapalım, ne olur ne olmaz. Bazen sorun yaşadığım olabiliyor. Ses analizler de eklendi. Eğer analiz kısmına geldiğimde şurada 5 dakikalık bir özetin oluşumunu da gördüm. Bu 5 dakikalık özeti de hızlıca oluşturalım. Aralıklardan özet oluştur diyelim ve buraya da hızlıca ses 1 2 3. Hadi başlayalım. Merhaba arkadaşlar, ben Ömer. Bugün sizlerle beraber yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videoda arkadaşlar aslında daha önce bahsettiğim, kendi geliştirdiğim video editör uygulamamdan bahsetmeye devam edeceğim. Bunun için arkadaşlar bu uygulamayı geliştirebilmek adına özellikle sosyal medyadan, LinkedIn gibi mecralardan arkadaşlar daha çok video editörlerini bulmaya çalıştım ve onlara sorular sormaya başladım. Dedim ki ben böyle böyle bir proje yapıyorum ve bu konuda bana bazı feedbackler verebilir misiniz dedim. Bunun için birkaç video editörü sağ olsunlar yardımcı oldular. Kendi fikirlerini, düşüncelerini, geliştirilebilir kısımları benimle paylaştılar. Ben de bunları aslında kodlarıma eklemeye gayret ettim. Tabii tamamını henüz yapamadım. Çünkü bazıları üzerinde gerçekten Ar-Ge çalışması isteyen kısımlardı. Bunlardan bir tanesi özellikle dış mekanlarda arka plan seslerini kısmak isterken sesin fazla robotleşmesi olabiliyor demişlerdi. Bu tarz aslında üzerinde gerçekten ciddi manada çalışmalar yapılması gereken yazılımsal sorunlar da söz konusu. Ama bazı kısımlarda dediğim gibi güncellemeler yaptım. O kısımları sizlere göstermek istiyorum. Hemen yine projemizi çalıştıralım buradan. Evet arkadaşlar, şu anda arayüzümüz açıldı. Bu tarafta dashboard'umda aslında henüz bir güncelleme yapmadım ama tabii buraya bir güncelleme de gerekecek artık. Çünkü buradaki kısımları artmaya başladık ya. Burası yeniden güncellenmeye muhtaç duruma geldi. Öncelikle ayarlar kısmını göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada aslında ben bu projeyi daha sonrasında sizlerin de kullanımına sunabilmek için bazı ayarlar bölümü oluşturdum ve buraya kendi kullanacağınız yapay zekanın AI'larını koyabilmenizi sağladım. Burada YouTube AI mesela ben bunu almıştım veya bir Gemini AI'yı ücretsiz bir şekilde alınıyor bunlar, merak etmeyin. Bunları alıp buraya yerleştirebiliyorsunuz. Bunların amacı da YouTube'dan aslında siz bazı verileri çekmek istiyorsunuz. Nedir bunlar? İşte trendleri çekmeye çalışıyorsunuz ve bu verileri aslında çekerken YouTube'dan bir API'ye ihtiyacınız var. Orada bir API'ye ihtiyacınız var. Bunun için kullanıyorsunuz. Gemini API'de aslında sizin orada bir yapay zeka kullanımını sağlayabilmeniz için kullanılan bir kısım arkadaşlar. Şimdi bu kısımlara gelelim. Burada aslında yeni olarak, yanlışım yoksa özet video kısmı yeni. Bir önceki videolarda bu yoktu. Bunu yeni olarak getirdim. Bu kısımlar vardı zaten. AI analizi belki biraz güncellenmiş. Evet, olabilir. Buraya farklı diller getirdim. Yani bu sayede aslında ben artık altyazılarımı yabancı dillere de çevirebiliyorum ve bu yabancı altyazıları da videolarıma yükleyebiliyorum arkadaşlar. Burada bellek, metrikler, şablon, bu kısımlarla ilgili bir değiş şu an söz konusu değil. Dinamik video kısmında bazı güncellemeler var. Burada görmüş olduğunuz gibi bir green screen var. Buraya bir green screen ekleyebiliyorsunuz ve bir short kısmında var. Intro videosu ve outro videosu demişim. Ben aslında arkadaşlar biliyorsunuz ki short videolarımda genellikle bu tarz yatay videoları kısaltılmış hallerini paylaşıyorum ve ben dedim ki bunun neden başına ve sonuna aslında şöyle bir şey eklemiyorum. Bu videonun devamı ya da kalanı benim YouTube kanalımda. Hemen göstereyim. Onunla da ilgili ufak bazı videolar oluşturdum. Şu anda onu bulmaya çalışıyorum. Şimdi burada benim bir tane green screen'im var. Green screen'in yanında ben şeyi arıyorum aslında. Evet, şu anda burada kayboldum. Şu anki zaten güncel shorts videolarımda da bunu paylaşıyorum arkadaşlar, biliyorsunuz. Başlangıca ve sonuna, intro ve outro kısımlarına shorts'unuzun bunları eklemeniz mümkün olabiliyor. Burada green screen animasyonu dediğimiz bir durum var. Bu animasyon da aslında bizim arkadaşlar görmüş olduğunuz bu abone ol yazısı arkadaşlar aslında. Bunları otomatik şekilde aslında videonun içerisine eklemenize imkan sağlıyor. Aynısını bunun dinamik video içerisinde de yapabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi ben burada aslında vlog kısmını gerçekleştireceğim. Buraya ben her 75 saniyede bir yapmasını istiyorum ortalama. AI videoya ihtiyacım yok, istemiyorum. Zaten seçemiyormuşum da. Hemen ben videomu bir seçeyim hızlıca. Şuradan videolar diyelim. Benim hazırladığım daha öncesinde bir video vardı arkadaşlar. O videoyu aslında ben burada kullanmak istiyorum. Hem onu da hazırlamış olmak istiyorum bir noktada. Onu da taşıdım, şu anda buraya getirdim bu video. Bu videoda aslında ben mikro denetleyicilerle ilgili bazı kısımlar oluşturmuştum. Bunu yine kapatalım. Sıfır yapalım, ne olur ne olmaz. Bazen sorun yaşadığım olabiliyor. Ses analizi dediğimde ses analizi yapmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi yine ses analizini gerçekleştirdi. Ben 52 saniye vesaire demiyorum buna. Buraya da olabildiğince az bir şekilde 100
100 milisaniye demek istiyorum. Burada şu anda tam hatırlamıyorum. Sesi temizle dediğimde bana galiba MP3 ısı veriyordu. Yani sesi kesiyordu. Benim bunu nasıl yapabildiğimi tam hatırlayamadım. Sesi temizle diyeyim bakalım bir. Nasıl bir şey oluşturacak onu bir gözlemleyelim. Sonra bir de olmadı render oluruz. Evet, tamamlandı dedi. Şuradan bakalım, bir temizlenmiş WAV olarak oluşturdu. Ben temizlenmiş WAV istemedim. O yüzden burayı tekrardan geri gelelim. Render başlat diyelim bir de. Demek ki render başlat dememiz gerekiyormuş. Şu anda aslında video bu sefer MP4 olarak kesilip ona göre gelecek. Ben burada bunu yakaladım. Görmüş olduğunuz gibi burada bir WAV dosyası olarak oluşturdu. Yani bana bir ses dosyası oluşturdu. Yaklaşık olarak 26 dakikalık bir videoydu. Önceki videom MP4 olan videom. Bu kaç dakikaya indirdi? 23 dakikaya indirmiş. Yaklaşık 3 dakikalık bir kesit uygulamış diyebilirim. Şimdi bu kısımlar teker teker kesilmeye başlayacak arkadaşlar. Bakalım en sonunda ne kadar sürecek bunu görelim. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edelim. Yaklaşık 20 saniye kadar sonrasında bu işlem de tamamlanmış olacak burada. Bunun yanı sıra AI analiz kısmına geri gidelim. Burada zaten aslında ben bir WAM dosyası oluşturmuş oldum. Bunu tekrardan buraya atalım. Buradan bize bir analiz oluştursun yine. Dinamik videomuz da tamamlanmak üzere. Yaklaşık 10 saniye var. Gerçi daha sonrasında bir belirleme işlemi yapabilir belki. Ama o da çok uzun sürmeyecek. Buraya bir şey mi ekledi? Yok. Tamam. Ben AI analizini başlattığım için böyle oldu. Bundan sonraki süreçte de arkadaşlar aslında bunu da tamamlamış oluyor. Yani yaklaşık olarak 9 dakika içerisinde bu işlem tamamlanmış oldu. Burada da şu anda bu otomatik edit'de oluşturuluyor. Hatta otomatik edit'de oluşturulmuş gibi görünüyor. Bunun yanı sıra arkadaşlar burada Shorts kısmında bazı yenilikler var. Bunlardan hemen ben bahsedeyim birazcık. AI analiz kısmı tamamlandığında oraya dönelim. Evet arkadaşlar, videoyu kaldığımız yerden devam edelim. Burada görmüş olduğunuz gibi yine AI analizini başarıyla tamamladı ve burada aslında bana bir 5 dakikalık özet sundu arkadaşlar. Bu 5 dakikalık özeti birazdan burada yine oluşturacağız. Videonun tamamlanmasını bekliyorum. Yaklaşık 5 dakika içerisinde tamamlanacağını gösteriyor bana. 5 dakika kadar daha bekledikten sonrasında hem videoyu, dinamik videomuzu aslında elimize almış olacağız, hem de yeni özet videomuzu aslında oluşturmuş olacağız arkadaşlar. Ben bu kısımlarda beklememin adına buraları yine atlıyorum arkadaşlar. Kaydı durduruyorum. Buradaki süreç tamamlandıktan sonra kaldığımız yerden devam ederiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi burada videomuz hazırlandı. Bunun uyarısı da bize geldi. Hemen bir videoyu da açabilirim. Bir bakabilirim. Şöyle açalım. Ses 1-3. Hadi başla. Evet, görmüş olduğunuz gibi benim burada aslında STM ile ilgili bahsettiğim konular burada anladığım bir videoydu. Yaklaşık olarak 18 dakika 34 saniye olarak ayarlanmış. Tabi şimdi ben bunun AI analizini çıkardım. Burada görmüş olduğunuz gibi 5 dakikalık bazı özetlerini çıkardım. Bu 5 dakikalık özetleri de ben buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Ama benim burada şöyle bir sorunum olduğunu ben gözlemledim. O yüzden yanlış bir şey yapmak istemiyorum. Buradaki oluşan ikinci video aslında 18,5 dakikayken temizlenmiş video 23 dakikaydı. Bu yüzden buradaki seslerin kaymış olabilme ihtimali çok yüksek. Bu sebepten ötürü de ben buradaki kısmı tekrardan yapmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü 5 dakikalık özetin bu aralıkları şu anda değişecektir bence. Zaten burada da hazır olarak varmış. Burada saniye cinsinden görmüş olduğunuz gibi bu aralıklar belli oluyor ve bunlara göre daha sonrasında da biz aslında bazı kesitler alıyoruz. Yani videoyu kısalttım, 5 dakikalık bölümlere indirgediğim bir kısım burası benim. Bunun yanı sıra burada yine shorts aralıklarını almaya devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Tabi buradaki shorts aralıkları görmüş olduğunuz gibi birazcık uzun ve aslında görmüş olduğunuz gibi bir yandan da 20. dakika demiş. Ama benim oluşan yeni videomdaki süre 18,5'ta falan bitiyor. Bu sebepten dolayı ben analizi yeniden yapmak istiyorum. Çünkü bahsettiğim gibi bazı hataların olabileceğini düşünüyorum. Bunları da gidermek istiyorum. Bu sebepten ötürü analizi tekrardan yapsın ve bana tekrardan geri versin. Analiz tamamlanana kadar yeniden videoyu durduruyorum bu noktada. Evet arkadaşlar, videomuza kaldığımız yerden devam edelim yine. Görmüş olduğunuz gibi İngilizce, Rusça altyazılar da eklendi. Eğer analiz kısmına geldiğimde şurada 5 dakikalık bir özetin oluştuğunu da gördüm. Bu 5 dakikalık özeti de hızlıca oluşturalım. Aralıklardan özet oluştur diyelim ve burayı da hızlıca bana kesin birleştir versin. Bunun yanı sıra burada bazı shorts aralıkları var. Bu shorts aralıklarını hala bana ısrarla aslında dakika cinsinden veriyor. Ben artık bunu bir şekilde kendim matematiğimi kullanarak aslında düzeltmeye çalışıyorum. Ne demiş? 122. saniye ile 138. saniye arası. Klavyemin ışığını da açayım, göremiyorum. Bunun yanı sıra burada 270. saniye ile 295. saniye arası bir shorts videom varmış. Yine kesim varmış. Bunun yanı sıra 486 ile çarpım tablosunu çocukken ezberlemenin faydaları diyebilir miyiz? 501. Zaten buna kadar olan büyük ihtimalle 53 saniye doldurmuştu. Çünkü bildiğiniz gibi intro ve outro eklediğim için 3'er saniyelik kesler oluyor bunlar. Benim bir dakika geçmemem adına buradan kısmam gerekiyor ve bu kısma da yaklaşık olarak 6 saniyelik bir kısma işleminden bahsedebilirim. Buradaki kısmı görmüş olduğunuz gibi değiştirebiliyorum. Bunu sarı yapmak istiyorum bu
videoya özel. Normalde daha önceki videolarda hep beyaz yapıyordum. Bunu sarı yapayım bu sefer. Buraya görmüş olduğunuz bu kısımları getirdim. Burada yazı fontlarını değiştirebiliyorsunuz. Bu tarz bir güncelleme getirdim. Puntoları değiştirebiliyorsunuz. Yüksekliği ayarlayabiliyorsunuz ve karakter sınırını yine aynı şekilde ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde bunu gösterebilirim. Şimdi arkadaşlar bunun yanı sıra buradaki eğer analiz de hazırlanıyor. Onu da gösterdik diyelim. Burada hemen GS'nin çıkma sürelerini ayarlayalım. 15'te crash diyelim ve altyazıda pardon virgülü girecek buraya. Bana bir tane de shorts oluştursun hızlıca. Tabi buradaki kesitlere bakınca aşağı yukarı 16 desek 22 38 desek 15'te orada 51 saniye 6 tane de oradan 57 saniyelik bir shorts oluşturacak diye tahmin ediyorum. Burada arka planı hem özet videom oluşuyor hem de shorts videom oluşuyor. Shorts videosunu hemen birlikte inceleyelim. Oluşan hemen sonra özet videoyu hazırladı. Önce ona bakalım öyleyse. Özet videomuz nerede? Sanırım bu. Evet. Burada görmüş olduğunuz gibi özet videomu oluşturdu. Ben buradan kapatacağım. Görmüş olduğunuz gibi aynı video. Sadece daha önemli olduğunu düşündüğü kısımları benim için kırdı. Tabii 5 dakikaya tamamen indirmedi. Bunun yerine 7,5 dakikaya indirdi. Burada esnek bir yapı kullanıyor çünkü. Nerelerin önemli, nerelerin önemsiz olduğunu artabilir yani sonuçta. Hani belki de o olayın geneli önemli bir konuysa 2,5 dakika belki sadece oraya ayırması gerekebilir. Bu sebepten ötürü böyle bir birleştirme kullanılıyor arkadaşlar. Burada da hızlı shorts'umu da oluşturuyor. Görmüş olduğunuz gibi. Buradaki shorts'un içerisine bunları da yine ekleyecek. Bunları da birazdan yine gözlemleyeceğiz. Bu kısmı da şu an bekliyorum. Beklemeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi short videom da hazırlandı. Bana burada bildiri geldi. Hızlı shorts videomu da açayım. Yine kapalı. Görmüş olduğunuz gibi başlangıçta bundan bahsettim. Ama tabii ki de en büyük sorun ne burada? Görüntü kaymış olması. Ama görüntü kaymasıyla birlikte tabii şöyle sorunlar da var. Görmüş olduğunuz gibi burada abone ol yazısı çıkıyor ama arka planda burada benimle beraber geliyor. Bu kısmı tabii ki de kesmemiz lazım ama buradaki en büyük problem sanırım altyazının beyaz olarak kalması. Evet yani ben de burada sizinle birlikte böyle bir sorun olduğunu şu anda gözlemledim. Bu sorunu da yine gidermek için çalışacağım ama görmüş olduğunuz gibi burada altyazılar Türkçe diyorum beyaz fonda oluşmuş. Bu sebepten ötürü de aslında yazılar okunmuyor olarak görünüyor. Ama burada biz sarı olarak geçmiştik bunu tabii ki de. Ben bunların da notlarını alacağım arkadaşlar. Bunları da geliştirmeye devam edeceğim. Şu anda bulduğumuz aslında burada iki tane kritik sorun var. Bunlardan bir tanesi buradaki arka planın kaybolmaması, yeşil olarak gelmeye devam etmesi. Bir diğeri buradaki yazıların sarıyla yazılmana rağmen yine de beyaz olarak gelmesi. Bunun yanı sıra benim fark ettiğim bazı eksiklikler var. Onları da buraya ekleyeceğim. Dinamik video eklemini ekleyeceğim. Özellikle bunların ön izlemesinin yapılmasını da buraya eklemeyi düşünüyorum. Planlıyorum arkadaşlar. Yani videonun eklenecek ama tamam neresine eklenecek? Bunların da yine burada olduğu gibi ön izlemesinin yapılmasını sağlamayı planlıyorum arkadaşlar. Buradan son olarak bu videoyu ve aynı şekilde bu uygulamayı geliştirmeme destek veren, bunun için fikirlerini benimle paylaşan, değerli feedbacklerini aslında benimle paylaşan kişilere, video editörlerine, bu işi profesyonel olarak yapan insanlara teşekkür ediyorum. Bu tarz bilgileri benim için çok kıymetli. Çünkü ben neticede bir video editörü değilim. Ben daha çok yazılımcıyım ve işim benim daha çok yazılımıyla ve tek kişilik bir ekibim. O yüzden bunları geliştirmem birazcık zaman alabiliyor. Doğrudan yapay zekayı da tamamen kullanmadığım için ya da nasıl diyebilirim bütün kodu yapay zeka yazmadığı için arka planı çünkü gerçekten kod sayısı çok artmaya başladı. Bu sebepten ötürü de süreç yavaşlamaya başladı. Daha öncesinde haftada bir bu videoları atıyordum belki ama şu anda bunları geliştirmek, oradaki sistem hatalarını debug edebilmek ve onları aslında düzenleyebilmek daha uzun süreçler almaya başladı. Bu sebepten ötürü de arkadaşlar gelişimim belki birazcık yavaşlamış olabilir ama ben geliştirmeye ve disiplinimi kaybetmemeye devam ediyorum. Motivasyonumu da yükseliyorum arkadaşlar. Tekrardan sizlerin beni izlediğiniz için ve bu projeyi geliştirmeme yardım eden için video editörlerine teşekkür ediyorum. Yeni videoda görüşünceye kadar hoşça kalın. Ben de bunları geliştirmeye devam edeceğim.